Sevgili dostlar, bugün şöyle harika akşama misafir ağırlayacağımız tavuk incikten harika bir pilav yapacağız. Onun için 1 kilo tavuk inciğim var. Kanat incik yani. Tavuk incik derken kanat incik. Ondan sonra 3 bardak pirincim var. 2 tane havucum var. 2 tane yeşil biberim var. 2 tane kırmızı kapya biberim var. 5 tane soğanım var. Ve zeytinyağım var. Şimdi öncelikle tavuğumuzu ocağımıza koyarak başlayacağız. Hemen şöyle birazcık tenceremizin içine zeytinyağımızdan koyuyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar sevgili dostlar. Sonra da ne yapıyorum? Şöyle zevkle ocağımın altını yakıyorum. Bu sesi duymak çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi yıkayıp süzgeçten geçirdiğim inciklerimi de şöyle güzelce tencereme alıyorum ve güzelce kendi suyuyla pişirmeye bırakıyorum. Bakalım pişsin. Biz de bu arada ne yapacağız? Havuçlarımızı doğrayacağız. Biberlerimizi doğrayacağız. Bunun ağzını kapatmayacaksın değil mi anne? Yok. Tavuğun kızaracak, buharlanacak. Kızaracak. Yani buharıyla, suyuyla, kendi suyuyla pişecek. Şimdi bunlara gelelim. Tabii bu arada benim şef bıçağımı buldum. Öncelikle şu şekilde yapalım. Bu şekilde çok uzun da değil, çok kısa da değil ama mümkün olduğu kadar ince doğrayalım. Kes beni. Öldür beni kurtul. Seni kestim oldu değil mi? Hadi. Dua et kendine. Bak çok güzel incecik doğrayalım sevgili dostlar. Dostlarım şimdi güzelce ne yapıyoruz? Şöyle güzel güzel yeşil biberlerimizi de bu şekilde jülyen doğruyoruz. İnşallah. Soğanlarımızı böyle piyazlık gibi böyle doğrayacağız. İnce ince ve uzun. Bakın bu arada tavuklarımız da harika kızarıyor. Tavuklarımız burada kızarmaya devam ediyor. Şöyle. Altını kısmışsın. Evet, altını birazcık kıstım tabii ki de. Hem yavaş kızarsın hem de kızarırken içi de pişsin. Pişsin mi, pişsin mi? Türk Dil Kurumu olarak soruyorum. Pişsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sevgili dostlar, kızın içini göster. Çok güzel kızardı tavuklarımız. Böyle çıtır çıtır oldu. Şimdi sırası neye geldi? Soğanlarımıza. Soğanlarımızı ama şöyle bir çevireceğiz. Havuçlarımızı da soğanlarımızla beraber koyabiliriz. Şöyle. Biberlerimizi biraz sonra koyalım. Böyle pişmeye devam edecek. Soğanlarımızın, havuçlarımızın iyice şöyle pişmesi gerekiyor. Sevgili dostlar bu arada Söyle. Sevgili dostlar bu arada kapya biberimiz yokmuş. Maalesef kapya biberimiz yok diye de pilavımızdan ne yapmadık? Vazgeçmedik. Biberlerimizi de koyuyoruz ki biberlerimiz birazcık diri kalsın istedim. Yani tamamen ölmesin.
Şimdi baharatlarımızı da koyacağız. Şöyle. Bakın. Böyle bir çevirelim. Ondan sonra da baharatlarımızı koyalım. Baharatlarımızda tuzumuz var, körümüz var, karabiberimiz var, pul biberimiz var, kekiğimiz var. Şimdi böyle yapıp güzelce bir harmanlayacağız. Şöyle karıştıralım. Güzelce de baharatları da tam içine sinsin. Ondan sonra da suyuna neyi koyacağız? Pirincini. Bakın çok harika oldu. Bundan sonra herkes tavuklu pilavı böyle yapacak. Evet. Başka tarif aramalarına gerek Gerçekten mükemmel bir tavuk kanat incik pilavımız olacak. Tamam, böyle birazcık kavrulsun, içine sinsin, tamam. Ne yaptık? Pirincimizi koyduk. Şöyle güzelce suyunu iyice süzdürdüğümüz pirincimizi koyduk. Şöyle güzelce dağıtıyoruz pirincimizi. Tasına bakın taze sarımsağımızı şöyle oturtturuyoruz. Ve şimdi de suyunu ekleyeceğiz sevgili dostlar. Pirinçler üstünü basana kadar. Sarımsağımızın üzerinden koyarsak pirinçlerimiz de dağılmamış olur. Benim ölçüm bu kadardır sevgili dostlar. Şimdi altını kısıyoruz ve küçük göze alıyoruz değil mi anne? evet, küçük göze alıyoruz, altını kısıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. İşte bu kadar. Yavaş yavaş ve burada pişmesini bekleyeceğiz. Dostlar, yanına pilavımızın harika bir de salata yapacağım ama rokayla ve tereyle. Yanına da biraz üzerine havuçlarla inşallah güzel bir şeyler olacak. Bu kadar havuç yeter. Çok havuç koymak istemiyorum. Havucumuzu güzelce yıkadık. Şöyle jülyen ince ince doğrayacağım. Sevgili dostlar, şimdi teremizi, rokamızı şöyle iri iri doğruyorum. Aslında hiç doğramasak da olur ya, yine de şöyle iri doğrayalım. Herkes kendine göre. Oy, yine benim kuzucuğum geldi, yürüttü bir şeyler. Şimdi bir de domates koyduk mu tamam. Sevgili dostlar, domatesler ucuzlamış artık. Bakın, kilosunu 9 liradan aldım. Ama harika. Tam köy domatesi. Şimdi bir konuya parmak basmak istiyoruz. Ha, söyle bakalım. Köy domatesi diye bir şey yok anneciğim. Evet. Yayla domatesi diye bir şey yok. Çünkü köyde ve yaylada domatesler daha fide. Bu domateslerin tohumları, cinsleri bu şekilde. Sizlere de bu şekilde satıyorlar. Tamam mı? Daha yaylalarda buz. Yani gerçek yaylalarda daha çiçekteler. Olur mu kızım? Haziran geldi. Havalar soğuk gidiyor. İklimlerin dışında soğuk seyreden bir şeyiz. Neyse, hadi bakalım, senin dediğin olsun bakalım. Ben de dedim olsun. Olsun. Ama al oğlum, bunu da sen ye. Hah, dur, Bir dilim de bana ver bari. Madem ucuzlamış. Pahalı olsa da yemiyor mu yeğenim? Yok, Al fark kuzum. etmiyor. Sana doğrayayım mı, böyle mi yiyeceğim? Benim torunum bana çekmiş. Sevgili dostlar, ben de domatesi çok severim.
Şimdi git bir sarımsak getir bana. Diş sarımsağımız var. Hatta ikisi yeterli. Bak bu kadar yeterli. Çünkü sarımsak taze sarımsak. Hemen şöyle rendeliyoruz ve güzel bir sarımsağın içine şöyle güzel bir ne yapıyoruz? Limonumuzu sıkıyoruz. Şöyle azıcık bir karabiber, azıcık tuz, azıcık pul biber ve şöyle biraz da zeytinyağı koyduk mu? Biraz da nar ekşimizden. Sevgili dostlar, nar ekşimi kendim yaptım. Kendi ürettiğim. Artık sonu kaldı. Şöyle yemek kaşığıyla bir kaşık kadar da ne yaptık? Nar ekşimizi ilave ettikten sonra şöyle güzelce şöyle döküyoruz. Bence salata harika oldu dostlar. Bakın şöyle rengarenk ve harika bir salatamız oldu. Gerçekten çok lezzetli bir salata dostlar. Dostlar, şimdi görelim bakalım pilavımız nasıl olmuş. Şöyle bakalım. Şimdi de kaldırmaya çalışalım. Bakalım. Wow, harika olmuş. Bakın dostlar, çok güzel kızarmış. Ve gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyoruz? Şöyle ve şöyle toparladıktan sonra görüşürüz dostlar. Süslemek zevk ve sevgi işi. Onun için herkes istediği şekilde süsleyebilir tabii ki de. Benim saygım vardır. Ama ben böyle karar verdim. İnşallah güzel bir görünüm elde edeceğiz. Sevgili dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Harika bir menümüz oldu. Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Ben ev halkı olarak yiyeceğim. Hoşça kalın, dostça kalın. Güle güle. Hadi kızım gel, otur.